Ben İlknur Peder, İzmir'de yaşıyorum. Doğuştan bedensel engelliyim. Annemin hamileliği döneminde bilmediği için doktorun verdiği bir ilacı kullanmasından dolayı engelli olduğum tahmin ediliyor. Öyle olduğu söyleniyor. Özetle böyle. Ben bir psikolojik danışmanlık merkezi sahibiyim. İsmi Köprü. Burada bireysel psikolojik danışmanlık yapıyoruz. Aile danışmanlığı yapıyorum çiftlere. Özellikle de gençlerle çalışıyorum. İşte ergenlik sorunları, sınav kaygısı, özellikle son dönem biliyorsunuz sosyal medya ve madde bağımlılığı veya alkolle alakalı ciddi çocuklarda sorunlar var gençlerde. Bunlarla alakalı çalışıyorum ağırlıklı olarak. Yani şöyle sadece engellilerle ilgili çalışmıyorum ama tabii ki bir psikolog olduğum için, üstelik de doğduğumdan beri engelli bir birey olduğum için engelliler beni tercih ediyorlar psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarında. Bu anlamda da gerek İzmir içinde gerek Türkiye'nin diğer illerinden de online olarak engellilerle psikolojik danışmanlık çalışmaları yapıyoruz. O evde oturduğum, henüz hiç okula bile gitmediğim dönemde, çocuk yaşlarda izlediğim bir film. O filmde bir psikolog vardı ve işte aynen böyle koltukta karşılıklı danışanıyla seans yapıyordu. Birkaç defa belki diziydi tam hatırlamıyorum. Ama o filmi ve o psikoloğu izledikten sonra ben psikolog olmaya karar verdim. Evde yalnız kaldığımda annem komşuya falan gittiğinde salondaki böyle berjer koltuklar vardı. Karşımdaki koltuğa bir tane yastık koyardım. O benim hayali danışanım olurdu. Ve ben hayali danışanıma seans yapardım. Henüz ergenlik dönemindeyken. Sonra da düşünürdüm. Bunun hiç gerçek olamayacağını düşünürdüm. Bunun hiç mümkün olamayacağını. Çünkü ilkokulu bile okuyamamışsınız. Evdesiniz yani. Nereye psikolog olacaksınız? Böyle bir şansınız gözükmüyor ortalıkta. Bunun hiç gerçek olamayacağını düşünür ve üzülürdüm. Ama ilk psikologluk ilhamını o filmden sonra aldığımı hatırlıyorum. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Ama şöyle tabii ki benim biraz eğitim hikayem biraz değişik. 6 yaşıma geldiğimde, okula gitme yaşıma geldiğimde maalesef bir okula kaydım yapılmıyor benim. Babam birkaç tane okula gidiyor fakat okul yöneticileri hem engelli olduğumu hem de kız çocuğu olduğumu, okumama gerek olmadığını söylüyorlar. Diyorlar işte buralarda düşer, şaşar, işte ezilir, hakarete uğrar vesaire. Boş ver sen kızını okula gönderme deyip babamı geri gönderiyorlar. Dolayısıyla benim okul hayatım başlamadan bitti. Okumayı bana annem öğretti. Annem de ilkokul mezunu bir ev kadınıdır bu arada. Yani bu konuda onu çok takdir ediyorum gerçekten. Bana okumayı annem öğretti. Sonra ayağımla kalemi tutup yazı yazmayı yine annemle çalıştık. Bu şekilde yazı yazmayı öğrendim. O zaman tabii internet falan yok. Şehir dışındaki akrabalara mektup yazıyorduk annemle birlikte. Ve o şekilde ben yazı yazmayı geliştirdim. Babam bana o dönem bir çocuğun okuyabileceği ne bulursa getirirdi kitaplar. Ve ben bol bol kitap okurdum evde. En sevdiğim şey oydu. Yani en iyi arkadaşım kitaplardı. İşte dünya klasikleri, Türk edebiyatından klasikler, çocuk romanları, masallar vesaire. Ben hep kitap okurdum. Bu şekilde büyüdüm. Ta ki 18 yaşıma kadar bu böyle sürdü. Şunu da belirteyim, o süreçte bir süre resim eğitimi aldım ve resim sergisi açtım. Sonra 18 yaşıma geldikten sonra bir gün babam geldi, dedi ki 2 hafta sonra sınava giriyorsun dedi ve ilkokul bitirme sınavına gireceksin dedi. Ama ben düşünüyorum, benim buna aklımın yetmeyeceğini düşünüyorum. Kendime güvenim yok. Diyorum ki ben o sınavı nasıl geçeceğim? Deli gibi çalışmaya başladım. İlkokul kitaplarına çalışıyorum falan işte. Sonra gittik işte sınav yerine. Yine orada bir enteresan bir şey oldu. Oradaki yetkili kişi, okulun müdürü, bana sınav kağıdını vermeden beni gönderdi. Dedi tamam senin sınava girmene gerek yok dedi. Ben nasıl yani filan diyecek oldum. Yok dedi gerek yok dedi. Beni böyle bir göndermek istedi. 18 yaşındasınız, bir genç kızsınız. Zaten kendinize güveniniz yok. Zaten bir eğitim almamışsınız. Bir de böyle bir davranışı görünce ben dedim ki adam bana acıdı. Soruları cevaplayamayacağımı düşündü. Bana yardım ediyor diye çok ağrıma gitti. Eve geldim habire ağlıyorum.
Öyle olunca babam da dedi ki madem bu kadar üzüldün, seneye de ortaokul sınavlarına gir. Çünkü ailemin üniversite ya da lise eğitimi almamla ilgili bir planı yok. En fazla ortaokulu bitireceğim, oturacağım. Plan bu. Neyse ben bir sonraki yıl bu olayın verdiği gazla ortaokul sınavlarına hazırlandım. Girdim sınava. Orada da yine şunu belirtmek istiyorum maalesef ki o sınavı, soruları anlamaya çalışan öğrenci, işte ayağımla yazmaya çalışıyorum. O tahta sıra biliyorsunuz dar oluyor. Oradan kağıt düşüyor, kağıdı alıyorum, kalem düşüyor, bir cebelleşiyorum falan. Bu esnada okulun öğretmenleri de geliyorlar ve böyle uzaylı görmüş gibi etrafımda gezinip konuşuyorlar bu arada. Böyle bir şekilde bu koşullar altında sınavı bitirdik ve ortaokul mezunu olmuş oldum. Ardından da açık öğretim lisesine kaydım yapıldı ve açık lise eğitimim başladı. Açık lisenin sonuna geldiğimde ben artık demeye başladım. Neden üniversiteye hazırlanmıyorum ben diye düşünmeye başladım. Niye denemiyorum şansımı? Ve birden üniversite sınavına girmeye karar verdim. Tabii ki bundan sonrası daha da zordu. Ailemi buna ikna etmem hiç kolay olmadı, bunu belirteyim. Üniversiteye hazırlık için kursa gitmek istediğimde hayır dediler, olmaz. Sen gidemezsin. Bunun için bayağı bir mücadele vermem gerekti ciddi anlamda. Neyse en sonunda babam baktı ben çok istiyorum ve çok ağlıyorum, çok çabalıyorum. Kabul etti. Fakat bir şart koştu. Dedi ki bir şartım var. Bir kere sınava girebilirsin. Kazanamazsan ikinci bir sınav hakkın yok dedi bana. Ben de okey dedim. Kabul ettim. Ve bu şekilde kursa, üniversite hazırlık dershanesine başladım. Bu benim hayatımda ilk sosyal olduğum ortamdır. Ailemin olmadığı ve benim tek başıma gittiğim, tek başıma insanlarla arkadaşlık kurmaya başladığım ilk ortam 19 yaşlarında artık girdiğim bu üniversiteye hazırlık kursuydu. Bunu tekrar altını çizmek istiyorum. O yüzden bir staj ayarlamak bile hakikaten ciddi problemdi. Birkaç yerde staj yaptım. Anaokulu gibi, hastane gibi, rehabilitasyon merkezi gibi farklı alanımla alakalı farklı merkezlerde staj yaptım. Ve bir yandan da eğitimler aldım. Mezun olduktan sonra tabii iş bulmak da bir problem, onu da belirteyim. Önce başka yerlerde çalışacağım, pat diye kendi yerinizi açamazsınız. İş arıyorum. Bana diyorlar ki işte tırnak içerisinde söylüyorum. Sağlam insanlar bile iş bulamıyor. Sen mi bulacaksın diyorlar bana. Buldum. Bir Down Sendromlar Rehabilitasyon Merkezi'nde işe başladım. Fakat böyle bir soru da vardı. Onu da belirteyim. İşe giriyorum. Kurumun müdürü beni işe alıyor fakat İzmir'deki oraya onay vermesi gereken ilgili kamu müdürlüğü benim onayımı bir türlü vermiyor. Engelli olduğum için. Ve diyorlar ki kurumun müdürüne, bula bula engelli psikolog mu buldun? Evet, 6 aydan fazla benim onayım gelmiyor. Onay gelmeyince benim okuttuğu, eğitim verdiği çocukların ödeneğini alamıyor kurum. Bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hatta ben bir gün en sonunda gittim, dedim ki bizim müdüre, patrona, ben istifa edeyim dedim ya. Yani siz onay alamıyorsunuz, ben böyle kendimi kötü hissediyorum. Saçmalama İknur dedi, sen gayet çalışıyorsun ve işini iyi yapıyorsun. İlla ki dedi bir şekilde biz bunu alacağız. Ankara'ya kadar başvurdu sağ olsun. Hakikaten o müdüre de çok minnettarım yani. Bir çaba gösterdikten sonra biraz zorla aldık onayımı ve çalışmaya devam ettim. Orada çalışırken kazandığım paranın, maaşımın her ay en az yarısını ben eğitimlere harcıyordum. Çünkü kendi kliniğimi açmak istiyorum. Bunun için kendimi geliştirmem lazım. Ekstra donanımlanmam lazım ve eğitime ihtiyacım var. Maaşımın her ay mutlaka yarısını aşağı yukarı farklı mesleğimle ilgili farklı dallar, alanlardan eğitimlere harcayarak kendimi geliştirme çabasına girdim. Bir 5 yıl kadar bu böyle sürdü. Ardından da kendi danışmanlık merkezimi açtım. Sanıyorum daha özgür çalışabilmek için, daha kendi istediğim şekilde çalışabilmek için, belli bir sistemin yani o sistemde olmaktansa kendi istediğim şekilde çalışmak bana çok daha cazip geldi. Gerek zaman açısından,
Zamanı burada ben kendim ayarlayabiliyorum. Mesela bazı günleri boş bırakabiliyorum. İşte bazen akşam saati çalışıyorsunuz, bazen sabah. Hani kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj benim için. Ayrıca bir kurumda çalışsaydım buradaki kadar danışanlarımla istediğim şekilde bir yoldaşlık, yol arkadaşlığı yapamazdım. İşte test yap, gönder falan. Çok daha böyle resmi prosedürlere bağlı kalmak zorundaydım. Oysa biz burada bir terapi yapıyoruz. Onların yaşam yolculuklarında birlikte yol alıyoruz ve ben bundan çok keyif alıyorum. O yüzden de zaten ta üniversiteye hazırlanırkenden itibaren benim hayalim buydu. Kendi danışmanlık merkezimi, kendi kliniğimi açıp bunu yapmak istiyordum. Amacım buydu yani. Valla ilk başta çok olumlu olmadı. 2 ay sonra batırırsın, kapatırsın dediler. Bu yıl 16. yılım. Çok şükür batmadık henüz. Olmaz dediler. Engelli bir psikolog insanlar üzerinde olumlu etki yapmaz diyenler oldu. Bir sürü olumsuz şey söylediler, öyle söyleyeyim. İlk başlarda tabii bu yorumlar beni de endişelendirdi. Yanlış mı yapıyorum? Ben bunca emek verdim, eğitim aldım. Acaba yapamaz mıyım? Gerçekten insanlar beni dikkate almaz mı? Bir kere yanımda insan çalışıyor. İstihdama katkı sağlamış oluyorum. Bu bir. İkincisi aslında mesleğimin en sevdiğim yönü bu. Demin de söylediğim gibi hepimizin bir hayatta hikayesi var. Ve bu hikayelerde bazen içinden çıkamadığımız durumlar ortaya çıkıyor. Benim işim, mesleğim, insanlar kendi hikayelerinde işin içinden çıkamadıklarında onlara yol arkadaşlığı yapmak. Birazcık hadi gel beraber şuradan gidelim. Bak orada çukur var, düşebilirsin galiba. Bak önüne tümsek çıktı, bir dakika dur, gel şuradan dolaşalım demek gibi bir meslek. Yani mesleğim bunu gerektiriyor. Bunu yapıyor olmaktan bir kere çok mutluyum. Bir de tabii ki olayın şu boyutu var. Bir engelli olarak yani bu ciddi önyargıların olduğu dezavantajlı bireylere karşı onların üretken ve yetkin bireyler olabileceğine dair önyargıların olduğu bir toplumda bir psikolog olarak ve kendi kliniğinde bunu yapan bir psikolog olarak bulunmak bu önyargıların kırılmasında oldukça rol oynuyor. Ben yıllardır bunu gözlemliyorum ve bundan da çok keyif alıyorum. Özetle bunları söyleyebilirim. Tabii ki bir de toplumsal bir statü sağlıyor size. Yani psikolog dediğiniz zaman bunun getirdiği bir statü var, bir saygınlık var. Bu da oldukça olumlu bir şey tabii ki. Benim bir kitabım var, kitap yazdım. Elim Sende ismi. Kitabım şöyle, ben çok seyahat etmeyi severim. Pandemiden önce çok seyahat ederdim. Bu seyahatler esnasında tabii ki bir engelli olarak, engelli bir kadın olarak, bir psikolog olarak çok değişik şeyler izliyorsunuz, gözlemliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bazen çok komik, eğlenceli, bazen çok düşündürücü ve trajik şeyler oluyor. Bunları içeren, o seyahatlerimdeki olaylardan, gözlemlerimden yola çıkan bir kitap yazdım. Ve bir ufak bir yazarlık maceram da var yani. Son dönemde de biraz siyasete girdim. Şu dönem biraz siyasi çalışmalar içerisindeyim. Çünkü ülkemizde özellikle engellilerin kendilerini ben toplum önünde yeterince ifade etmediklerini biliyorum ve görüyorum. Evet, yani şöyle maalesef uykudan uyandığınız andan itibaren ya da evinizin kapısından çıktığınız andan itibaren zaten engeller var. Maalesef bu bir gerçek. Mesela benim akülü arabam var. Katlanabilen bir araba. Onun sığabileceği bir bagajlı taksi bulmak bile bir problem. Yani bir yere gideceksiniz. Aslında normal arabam da var ama arabamı kullanacak insan lazım. Ben kullanamıyorum. Araba kapının önünde durduğu için ben mecburen taksi bulmak istiyorum. Ya da işte ne bileyim yine gittiniz binaya gireceksiniz. Binanın önünde nasıl bir rampa var Allah biliyor. Ya da basamaklar nasıl, o ayrı bir konu. Asansör var diyorlar. Bakıyorsunuz asansör küçücük, tekerlekli sandalyeniz sığmıyor. Bunlar İzmir'de engellilerin her gün yaşadığı normal şeyler. Bizim normal hayatımız bunlar yani. Ve daha birçok şey. Bir kere şehrin belirli noktalarında yaygın bir şekilde en temel ihtiyaç olan tuvalet bile yok. Engel tuvaleti yok.
Yani arabamızı şarj edecek yer noktası yok. Şarj noktaları yok. Olmadık bir yerde şarjınızın bitme ihtimalini düşünmek ve bunu hesaplamak zorundasınız. Ve birçok şeyi hesaplayarak yaşamak zorundasınız. Ve bütün bunları yaparken de sonuçta bir işiniz, gücünüz var ve sosyal yani hayatınız var, sorumluluklarınız var. Bu engelleri bir şekilde baş edip işte randevunuza gecikmeyeceksiniz. Toplantınıza gidip bir de orada bir güler yüzlü performans sergilemeniz lazım. Seansa gelip danışanınızı dinlemeniz lazım. Oysa dışarıda bir hengameden gelmişsiniz, yoruluyorsunuz veya bazen düşme tehlikesi atlatıyorsunuz, bir şeyler oluyor. Yani gerçekten hiç kolay değil. Şöyle, demin de söylediğim gibi ülkemizde henüz engellerin izole edilmesi, ötekileştirilmesini biz yenemedik. Bu hala var, hem de ciddi oranda var. Biz özellikle İzmir Şube'de yönetime geldiğimizden beri hep bunu kırmaya yönelik faaliyetler yapmaya çalıştık. Yani engellerin sadece kendi kendilerine takıldığı faaliyetleri değil, farklı kesimlerden insanlarla kaynaştıkları faaliyetler yapmaya çalıştık. Ne bileyim, üniversite öğrencilerinin geleceği, onlara cazip hale getirdik mesela bazı şeyleri. Eğitimli kadınların, doktor, mühendis vesaire katıldığı, iş adamlarının geldiği, mesela ressam, müzisyen gibi sanat dalında çalışan insanların da katıldığı bir takım faaliyetler yaptık. Bu hem o alanlar, toplumun farklı kesimlerindeki insanların engellilerle ilgili bir önyargısı var. Hem onu kırmak açısından hem de engelli üyelerimizin engelli olmayan insanlarla daha rahatça bir takım işler yapabilecekleri çalışmalar yaptık. Kolay yoldan para kazanayım, yorulmayayım, keyfimi ve konfor alanımı bozmayayım ama bir yandan da kendi işimin patronu olayım gibi bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Çalışmak lazım. Olumsuz yorumlara, cümlelere kulakları tıkamak lazım. Bir hedef belirlediysek o yolda ilerlemek lazım. Donanımlı olabilmemiz için ne imkan varsa bunları kullanmak ve değerlendirmek lazım. Yani kitap mı okuyacağız, eğitimlere mi katılacağız, stajlara mı gideceğiz? Gittiğimiz stajda illa bize para verecekler falan diye beklemeyeceğiz. Biraz özveriyle çabalamak gerekiyor. Başkalarının engelli bireye karşı o ön yargısını da umursamadan kendine inanarak koyduğun hedefe doğru yürümek lazım. Yoksa o onu dedi, bu bunu dedi, armudun sapı, üzümün çöpü dediğimiz zaman hiçbir yere varamayız. Ben aynı zamanda bir Bedensel Engelliler Derneği'nin başkanıyım. Türkiye Sakatlar Derneği. Türkiye Sakatlar Derneği 62 tane ilde şubesi olan bir dernektir ve kamu yararına statüsüne sahiptir. Yani bu statüye her dernek sahip olamıyor. Kamu yararına statüsüne sahip bir dernektir. 1960 yılında kurulmuş bir dernektir ayrıca. Evet. Ben de İzmir Şube Başkanlığı'nı yürütüyorum. Ağırlıklı olarak bedensel engelli üyelerimiz var ama tabii engelli olmayan üyelerimiz de var. Daha çok engelli hakları üzerine çalışan bir dernektir Türkiye Sakatlar Derneği. Hak temelli çalışmaya çalışan bir dernektir. Ben de burada 4 yıldır bu derneğin başkanlığını yürütüyoruz. Bunun dışında İzmir Ticaret Odası'nın sağlık grubu başkanıyım aynı zamanda. Zaten yani yıllar içerisinde de sürekli farklı derneklerin, farklı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında gerek engellilik alanıyla alakalı, farkındalıkla ilgili ya da işte demin dediğim gibi hak temelli çalışmalarla alakalı programlarda yer aldım, çalışmalarda, projelerde yer aldım ve almaya devam ediyoruz. Az önce de belirttiğim gibi tırnak içerisinde sağlam insanlar bile iş bulamıyorlar. Sen mi iş bulacaksın denilmesi gerçekten cesaret kırıcıydı. Engellisin ve insanlar seni ciddiye almaz. Onlara bir psikolog olarak yetkin gözükmezsin denilmesi çok cesaret kırıcıydı. Evet, oralarda biraz bocaladım. Özellikle yetkin olamazsın cümlesi bana bir vazgeçsem mi acaba noktasına götürmüştü o dönemde. Ama sonra dediğim gibi hayatın bir parçası dedim ve ben hayatı böyle yaşıyorum. Bunu da bu şekilde yapacağım diyerekten yoluma devam ettim. Ama seçenekleri değerlendirdim. Kendi işimi kurmaktan vazgeçersem ne yapacaktım?
Ya bir yerde maaşlı çalışacaktım, ya kamuya girecektim, ya da evde oturacaktım. Bu seçenekler hiç cazip gelmediği için bu kararımı uygulamak için çabalamaya devam ettim. Kendi kliniğimi açmış olmak beni her zaman gururlandırdı. Bu beni güçlü yaptı. İyi ki bu kararı almışım ve vazgeçmemişim. Bunu yaptığım için mutluyum.